Ben Doktor Figen Bilen, deri ve zührevi hastalıkları uzmanıyım. Halk arasındaki adıyla cildiye uzmanıyım. 30 küsur yıllık hekimim. 20 yılı aştı Denizli'deyim. Deri ve zührevi hastalıkları aslında çok geniş bir alan, çok geniş bir kapsam. Derinin tüm hastalıkları, saç hastalıkları, tırnak hastalıkları ya da cildiyedeki hastalıklar, işte bir sedefinden, vitilgosundan, mantar hastalığından, egzamalar, alerji hastalıkları, çok geniş bir hastalık grubumuz var. Zührevi hastalıklarda keza öyle. Ama onların yanı sıra son yıllarda özellikle daha da aktif olarak tedavimizin ve hastalıklarımızın bir parçası olarak estetikle de ilgileniyorum. 20-25 yıldır da estetiğin aktif içindeyim. Bugün biraz şöyle yazın yapılabilecek uygulamalar ve son yıllarda çok büyük talep gören erkeklerde yapabildiğimiz uygulamalardan bahsedelim. Çünkü erkek estetiği de artık son derece ilgi alanımız içinde. Erkekler de daha farklı, daha enerjik, daha canlı görünmek istiyorlar. Yazın aslında kış dönemi yaptığımız uygulamaların pek çoğunu yapabiliyoruz. Tabii biraz daha dikkat ederek, güneş çünkü önemli bir faktör bizim mesleğimizde. Güneşe dikkat ederek pek çok şey yapabiliyoruz ama özellikle de cilt bakımları belki biraz daha çok basit gibi görünüyor ama biraz daha dikkatli ve doğru yapılacak. O gereksiz sıkmalar, işte efendim cildi tahriş eden uygulamalar yapılmadan bu aletli ya da lazerli tekniklerle çok güzel cilt bakımları, çünkü cilt bir gevşiyor, gözenekler doluyor. En başta en basitinden cilt bakımına devam etmek zorunda. Hatta daha bile artmak zorunda. Onun haricinde botoks yine çok tavsiye ettiğimiz bir uygulama. Neden? Çünkü yazın mimiklerimiz artıyor ve güneşin yaşlandırıcı etkisi artıyor. Güneş ne güzel cildimizi bronzlaştırıyor. Pek çoğumuz bronz tenden hoşlanıyoruz. Hatta ufak tefek böyle hataları da kapatabiliyor güneş. Ama onun yanında aslında bronzlaştıkça yaşlanıyoruz. O yüzden de yaşlanma sürecini hızlandırıyoruz yaz aylarında. En azından botoksla koruyabildiğimiz alanlarda o mimik çizgilerinin daha da derinleşmesini engellemek için yaz aylarına botoks öneriyoruz. Erkek hastalarımızda kas kitlesi daha yoğun. Hatta hareketler, mimikler biraz daha sert olabiliyor. O yüzden de onlarda biraz daha özel noktalarda ve daha yoğun dozlar yapmamız gerekebiliyor. Ama onlarda yaparken de bu işi abartmadan daha doğal, daha natürel sonuçlar vermemiz gerekiyor ki aksi takdirde feminen bakışlar elde etmeyelim. Zaman zaman çok kötü örnekler görüyoruz bu konuda. Daha dikkatli yapılması gereken işler. Terleme botoksları. Son yıllarda 15 yıldır yapıyoruz belki ama son yıllarda çok büyük bir talep var. Çünkü artık havalar ısındı. Diyelim küresel ısınma, dünya 1 derece ısınıyor. Ama bizim terlememiz belki 10 kat, 20 kat aşırı terlemeler çok artıyor. Ve insanlar daha rahat, daha konforlu yaşamak istiyorlar. Terleme botoksu genellikle yılda 1 ya da 2 kez uyguladığımız bir uygulama. Botoks tabii özel sulandırma şekilleriyle yapıyoruz. En sık koltuk altında yapıyoruz ama onun haricinde el ve ayak terlemeleri de çok arttı. Hatta zaman zaman yüz ya da vücudun özel bazı bölgelerine de yapabiliyoruz terlemek amaçlı. Aşırı terleme problemini azaltmaya çalışıyoruz. Yani normal terleyen bir hastada ya da bir kişide çok gerekli değil ama aşırı terleme problemi çok arttı. Ortalama 6-8 aya varan iyilik halleri oluyor. En güzel yanı da sanki yaptıkça yıllar içinde pek çok hastamızın ihtiyacı azalıyor. Ve çocuklarda dahi belli bir yaşta yapılabilecek bir uygulama. Çünkü daha tıbbi bir uygulama bu uygulama aslında. Sadece estetik amaçlı da yapmıyoruz. Belki burada şey çok önemli. Hastanın cildini iyi koruyabilmesi. Çok yoğun tatil yapan bir hastaysa, devamlı güneşte haşır neşirse ya da açık havada çalışıyorsa tabii ki bu hastanın çok dikkat etmesi beklenemez. Çünkü hayat çok hızlı akıyor. O yüzden de ne var? Bir,
cildi soyarak yaptığımız tedavilerdi. Genellikle iz leke tedavisi gibi tedavilerde. Leke belki daha da önemli. Onun haricinde belki damar tedavilerinde yazın biraz daha dikkatli yapmak gerekir. Ama yapmıyor muyum? Yapıyorum. Yıllardır yaptığım hasta gruplarım var. Ama koruyabilecek hastada ve dikkat edebilecek. Bir de tabii ki yazın seçtiğimiz uygulama sıraları, protokollerle kışın seçtiğimiz, hani bu hastada bu böyle olacak, diğer hastada aynı şekilde gidecek diye bir şey yok. Dermatolojide şu çok önemli. Tedaviler kişiselleştirilmeli. Sizin ihtiyacınız, sizin cilt tipiniz farklıdır. Başka bir hastanın cilt tipi daha farklıdır. O yüzden size uygun tedavi protokolü hazırlamamız gerekir. Ama şöyle bir şey var. Mesela bir leke tedavisi, tamam yazın tamamen bırakalım da diyemiyoruz. Çünkü o, siz ne kadar iyi korursanız koruyun, yazın sadece korumayla artacaktır. O zaman da hiç olmazsa artmasını engelleyici bir şeylerle o süreci doğru geçirmeye çalışıyoruz. Yani idame tedavilerimiz, destek tedavilerimiz yazın da devam edebiliyor. Hani hastasına göre, hasta ne için uygunsa ona göre yönlendirmek gerekiyor. Ben yaklaşık 30 küsur yıllık hekimim. İlk yıllarımızda erkekler biraz daha estetik denilince işte lazer epilasyon, botoks, dolgu vesaire biraz daha çekimser davranıyorlardı. Ama dünya öyle bir yere geldi ki ülkemiz de çok hızlı bir değişim içinde. Artık devir imaj devri. Yani sadece estetik olarak düşünmeyelim bu uygulamaları. Bakımlı olmak adına, sağlıklı olmak adına, daha iyi görünmek, daha enerjik olmak, daha aktif olmak adına, o yüzden ve daha konforlu yaşamak adına, yani bunlara gereksiz zaman harcamak istemiyor kimse. Zaman da çok kıymetli. O yüzden de erkeklerin artık estetiğe bakışı değişti. Daha çok talep var ve daha doğru seçimler var artık. Tabii ki erkeklerde de aynı kadınlarda yaptığımız hemen her uygulamayı yapabiliyoruz. Ama sıklıkla mesela lazer epilasyon çok sık talep alıyor. Genellikle yüz, boyun, ense, sırt bölgesi, işte kolların üst kısımları, bazen özellikle sporcularda bacak bölgesi de istenebiliyor. Gerçekten mesleklerinin gereği olarak da istiyorlar ve de daha konforlu ve daha temiz yaşamak adına da isteniyor. Böyle bir talep var. Artık bunlar rutine bindi. Yani düzenli uygulamalar halinde yapılabiliyor. Kalıcı epilasyon. Onun haricinde tabii ki işte botoks dediğimiz hem yüz botoksu, mimikleri azaltmak için, kırışıkları azaltmak ve gitgide o yaşlanma hızını yavaşlatmak için, hem de terleme botoksları sık rağbet görüyor. Onun haricinde dolgular, erkek dolguları çok da önemli. Yani yine botoks gibi erkekte dolgu yaparken feminen görüntüler elde etmememiz gerekiyor. O yüzden de erkek dolgusu biraz daha hassasiyet istiyor. Belli noktalara, belli alanlara daha yoğun önem veriyoruz. İşte malar bölge dediğimiz orta yüz yaparken biraz daha dikkatli davranıyoruz. Gözaltı dolguları tabii ki herkesin ihtiyacı olabiliyor. Özellikle 30-35 yaş sonrası hızlı bir çökme var herkeste. Bir de bilgisayar kullanımları vesaire o işi hızlandırdı. Daha dikkatli yapılması gerekiyor. Daha doğru noktalardan girmemiz gerekiyor. Ama en önemlisi de herhalde çene hattı. Çünkü artık günümüzde erkekler biraz daha karizmatik görünmek istiyorlar. O çene de erkekler için çok güçlü bir algı. Çene hattına dolgu uygulamalarıyla biraz daha kuvvetli, geniş çeneler ve çene hattında daha kuvvetli göstermemiz gerekiyor. Tabii saçlar da çok önemli bir sorun. Aslında erkek kadın herkeste erkek tipi saç dökülmesi yoğun olarak görüyoruz. Ama kadınlar şanslı, östrojenimiz olduğu için menopoz sonrası bu işler daha büyük sorun oluyor. Ama erkek hastalarımızda 17-18 yaşından itibaren saçlarda azalmalar, dökülmeler, açılmalar başlıyor. Hem tedavi sürecini desteklememiz gerekiyor, yani o saç kalitesini arttırmamız gerekiyor. Hem de o saç yuvaları kapanmadan onları uyarmamız gerekiyor. Bununla ilgili de ağızdan tedaviler,
hastayı inceledikten, değerlendirdikten sonra tabii ki lazer tedavilerimiz, enjeksiyon iğne tedavilerimiz gibi kök hücre tedavilerimiz, PRP tedavilerimiz, mezoterapilerimiz ki yeni nesil mezoterapiler de son derece güzel mezoterapiler. Yani gitgide gelişen anlamda çok daha güzel tedavilerimiz var. Mutlu olmak isteyen herkesin uygulatabileceği uygulamalar.